katılırlar. Ben de sunumu paylaşayım istersen Eda Hocam. Evet, sunum da bir yandan İlk devam önce eder. bütün herkes hoş geldi. Sayın hocalarım hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği üzere 20 Mayıs'ta yüz yüze gerçekleştirdiğimiz toplantıyı şimdi tekrardan sizlerin görüş ve düşüncelerini almak adına online olarak gerçekleştiriyoruz bu webinarımızı. Yine sizlerin görüş ve düşüncelerini almak ve bir değerlendirme yapmak adına bu online toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Çünkü sizin daha önce yüz yüze yaptığımız toplantıda verdiğiniz görüş ve düşünceler gerçekten çok değerliydi, çok yararlı oldu projemizin e, sürecinde de. Sonrasında zaten bir anket çalışması da yapmıştık. Onu da şöyle bir konuşacağız bu toplantımızda. Ben hemen şimdi sunumu paylaşıyorum ve onun üzerinden de zaten konuşmaya devam edebiliriz. Sunum geldi mi? Evet, evet Tamam. hocam. Hocalarım tekrardan merhaba. Önce tanışmış hep Merhabalar. da sizi tekrar görmek çok güzel. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. O gün de gerçekten verimli olmuştu bizim için. Sizlerden çok şey duyduk, öğrendik. Bunları da yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz toplantıda paylaştık diğer partnerlerle. E, Sizinle de paylaşacağız neler yaptığımızı. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Şimdi bir sunumumuz var. Bu sunum dahilinde hem sizi bilgilendirmek hem de sizin görüşlerinizi almak için böyle bu sunum dahilinde ilerleyelim dedik. Bizim projemizden o zaman da size bahsetmiştik. Alternatif ve artırıcı yaklaşımla alakalıydı. Özellikle konuşma güçlüğü çeken bireyleri uygulanan bir yaklaşım. Siz ülkemizde çok fazla uygulanmadığını belirtmiştiniz ama benzer yöntemleri sizlerin de kullandığından bahsetmiştiniz. Bizim projemiz 3 senelik bir proje ve birinci yılını doldurduk Ekim itibariyle. Kasım'da da hatta bizim bir toplantımız oldu. Birinci yılımız bitti. İkinci yılımız ve ikinci yılımız başladı. Üçüncü yılımız da bir dahaki seneye başlayacak. Şimdi birinci yılımızda yaptığımız etkinliklerle ilgili hem size bir bilgilendirme yapalım hem de sizin doldurduğunuz anketlerin sonuçlarını sizinle paylaşalım istedik. Öncelikle biz bu yıl boyunca hem bir masa başı hem de bir saha çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız masa başı çalışmasında bu metodun tanımı ülkemizde hangi çalışmalar yapılmış onları araştırdık. Sizin de dediğiniz gibi çok fazla bir çalışma yoktu ama yine de 7 tane çok güzel çalışmaya odaklandık. Daha fazlası vardı. Biz 7 tanesini aldık açıkçası. Bu 7 tanesinin 5 tanesi de zaten uygulama çalışması gibiydi. Bir tanesi e, görüş ve düşüncelerle alakalıydı. Dil terapistlerinin ve sizler gibi hocalarımızın görüş ve düşünceleriyle alakalıydı. E, Bir diğeri de sanırım ebeveynlerin görüş ve düşünceleriyle alakalıydı bu metodun uygulanması konusunda. E, Yeni bizde uygulaması gördüğümüz kadarıyla ama gene de bu çalışmaların olması bile güzel. Diğer ülkelere göre evet biraz daha yeniyiz. Bunun dışında masa başı araştırmamızın dışında biz bir de sizinle beraber bir odak toplantısı gerçekleştirdik. Bu da sağ araştırması oluyor. Bundan az sonra bahsedeceğiz. Çünkü bunu bağlayacağız açıkçası en son size yaptığım anketle anketlerin sonuçlarını göstererek. Bir de iki tane de en iyi uygulama örneği bulduk. Biz iki okulumuz, biri okul, birisi ise bir diğeri ise bir vakıftı bulduğumuz iyi uygulama örneklerini. Her ikisi de PEX kartlarının kullanımıyla alakalıydı. Bir tanesi bunu İTÜ'nün projesi olarak yapmış Trabzon Pire Reis İlkokulu. Ve özel alt sınıfta sanırım gördüğümüz bir özel alt sınıfta uygulamasını gerçekleştirmişler. Ve aynı zamanda velileri, buradaki diğer öğretmenleri bilgilendirmişler. Öğrencilerine de uygulamışlar dediğimiz gibi. Bir de diğeri Otizm Vakfı tarafından uygulanması metodun.
Gene PEX kartları şeklinde bir uygulamadan bahsediliyordu yapılan çalışmada. Bu iki uygulama dışında biz bir de bununla ilgili eğitim var mı diye araştırdık ülkemizde. Çünkü sizinle de konuştuğumuzda siz bir eğitim olmadığından bahsetmiştiniz. Sizin de dediğiniz gibi herhangi bir eğitim yok direkt bu metotla alakalı, ama başka bir eğitimin alt başlığı altında verilmiş bir eğitimin içeriği olarak verilmişti. Onu bulduk. Bu eğitimde bir kere gerçekleşmiş bir dil tarafından verilmiş. Onun dışında da başka bir eğitim bulamadık açıkçası. Maalesef direkt bu metoda dayalı bir eğitim yok, ama güzel olan şu ki biz şimdi bu projede ikinci yarısında bir eğitim modülü oluşturuyoruz. Diğer partnerlerimizle birlikte e, bu metotla ilgili ve eğitim modülünü sizlerle de paylaşacağız ve umarım işe yarar. Sizlerin okullarında da bunları uygulayacağız. Umarım işe yarar ve biz bunu daha sonraki yıllarda da daha fazla yerde, belki il genelinde, daha sonra ülkede de uygulayabiliriz. Bunların dışında bir de sizinle beraber yaptığımız bir odak grup toplantısı vardı. Bu da sağ araştırmamıza giriyor. Odak grup toplantımız 20 Mayıs'ta gerçekleşti. 11 tane katılımcımız vardı. Bunlardan 8 tanesi sizlerden oluşmakta. Yani bölgemizde çalışan özel eğitim öğretmenlerinden oluşmaktaydı. Üçü de biz proje yürütücüleri oradaydık. Ve sizinle çok güzel bir sohbet ettik. Hani ne gibi problemler yaşadığınıza dair özellikle her biriniz fikir beyan bu konuyla ilgili. Ve hangi yöntem ve metotlarla çocuklara yaklaştığınızla ilgili de gene her biriniz tecrübelerinizi bizimle paylaştınız. Çok verimli bir zaman geçirdik. Sonrasında da size bir anket çevirdiğimiz bir anket vardı. Bu anket aslında bizim üniversite bir ortağımız var, Yaş Üniversitesi'nden. Onlar tarafından hazırlandı ve biz onu Türkçe'ye çevirip sizlerle paylaştık. Burada da anketin sonuçlarını görüyorsunuz. Hocalarım, sizler, Merve Hocam ya da Ülker Hocam, anket sonuçlarını paylaşabilir misiniz? Çok küçük bende. Ben şu an telefondan görüyorum. Yazıları çok okuyamıyorum. Şöyle ben hemen söyleyeyim. Neden bu kadar şey olduğunu anlayamadım. Onu da çözmeye çalıştım ama çözemedim. O zaman hemen geçeyim ben üzerinden. Artırıcı alternatif iletişim hakkındaki genel bilgilerin değerlendirilmesi olarak yapılan çalışmada bizim projemizin AC sistemlerinin genel amaçları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma %37,5 oranında hani bu konuda biraz zayıf olunduğu görüldü anket çalışmasında. %50 yeterli, %12,5 de iyi olarak çıktı ortaya. Yardımlı ve yardımsız AC sistemlerinin çeşitli yönleri hakkında bilgi sahibi olma. E, %62,5 zayıf, %25 yeterli, %12,5 iyi. Farklı AAC sistemlerinin erişim için gerekli olan algısal beceriler hakkında bilgi sahibi olma %50 zayıf, %12,5 yeterli, %37,5 iyi. E, Oturma ve konumlandırma AAC sistemlerine erişimi nasıl etkilediğine dair bilgi sahibi olma %50 zayıf, %25 yeterli, %25 iyi. AAC sistemlerini özelleştirmek için kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olma %50 zayıf, %12,5 yeterli, %37,5 iyi. Bireyin AAC erişim haklarına ilişkin yasal düzenlemeler ve diğer yardımcı seçenekleri biçimlendirme hakkında bilgi sahibi olmadı. %50 zayıf, %25 yeterli, %25 de iyi olarak ölçüldüm. Hocam, Diğer evet, diğer bununla ilgili küçük bir şey söyleyebilir miyim hemen bu ilk bölümle? Bu ilk bölüm bizim bu metotla ilgili ne kadar bilgi sahibi olduğumuzla alakalı, ama bizim zaten ülkemizde gerçekten hani çok yeni olduğu için bu sonuçların çıkması gayet normal. Benim de şu an bilgisayarımda önümde
Diğer ülkelerin sonuçları da var. Hocam bunları okurken ben de bir yandan onlara baktım. Çünkü aynı anket sizin gibi diğer ülkedeki odak gruplarındaki özel eğitim çalışanlarına da uygulandı. E, Buraya baktığım zaman aslında bizden çok da farklı değiller ama İtalya'da ve İspanya'da zaten bu iki ülkede uygulaması çok daha fazla. Romanya'ya göre bile daha fazla. İtalya'da ve İspanya'da hani bununla ilgili çok iyi bilgi sahibi olan insanlar olduğunu da görüyorum. Hani ankette bu şekilde uygulama bu şekilde işaretleyenlerin olduğunu görüyorum. Ama diğerine bakacak olursak hani bilgi anlamında belki de en yetersiz bilgisi olan biziz. Bu projenin de zaten amacı bizim bünyemizde de en azından bu bilgi sahibi yapıp öğretmenlerimize uyguladığımız yöntemlerden birini olmasını sağlamaya çalışmak aslında. Yani bu sonuçlar sizi üzmesin ya da şaşırtmasın. Hani diğer ülkelerde de dediğim gibi benzer sonuçlar var. İtalya ve İspanya'da biraz daha bilgi sahibi olan insanlar olduğunu görüyoruz. Ama aynı eğitimler oralarda da uygulanacak. Oralarda da bu sayı mutlaka artacaktır. Hocalarım şöyle bir şey var. Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği yeni bir şekilde AAC'yi uygulamaya başlamışlar. Otizmo kapsamında, otizmli öğrencilerle çalışma kapsamında uygulanmaya başlamış ve daha geçen yıl başlamışlar. Bu konuda onların da Enka okullarında çalışmaya başlamışlar bu arada. Böyle bir ek bilgi vermek istedim ben de. O zaman yavaş yavaş bu çalışma Başlanıyor. evet yayılmaya başlıyor. Hocalarım sizin görüşmediğimiz bu süre zarfında bu çalışmayla ilgili duyduğunuz bir uygulama oldu mu acaba? Denk geldiğiniz veya ne bileyim sosyal medyada karşılaştığınız olduysa yani öyle bir şey paylaşabilirseniz seviniriz. Olmadı herhalde. Bir Evet. daha sorunuzu bir daha alabilir miyim? Bu uygulamayla ilgili bir paylaşım ya da işte bir video veya hani başka bir öğretmen arkadaşınızdan bir uygulama örneği duydunuz mu görüşmediğimiz zaman diliminde? Çünkü en son Mayıs'ta görüşmüştük sizinle. Ben öğretmen arkadaşım değil de dil terapisti e, dil terapisti bir e, arkadaştan bu uygulamayı gördüm. Öyle mi? Hocam Evet. bir falan mı vardı yoksa siz birebir canlı mı gözlemlediniz? Ben tesadüfen onun sayfasına girdim. Onun sayfasında bu paylaşımları o koymuş. Hı hı. O koyduğu paylaşımlardan dolayı biliyorum yani nasıl uygulandığını ve nasıl bir görseller olduğunu oradan biliyorum. Hatta sizin gösterdiğiniz görsellerle birebir aynı hemen hemen. Bu çok güzel bir haber oldu. Bu hocamız bir devlet okulunda mı çalışıyor? Bizim Dil terapisti, dil terapisti Ha, değil- Ankara'da bir bayan. ha, anladım. Peki Dil, evet, bu toplantıdan sonra Merve Hocam ve Ülker Hocama ulaşabilir misiniz acaba? Hani bizim de onu gözlemleyebileceğimiz, izleyebileceğimiz bu örneği ulaşabileceğimiz bir kanal var mı ya da kendisiyle de görüşebilirsek çok güzel olur aslında. yani kendisini şahsen tanımıyorum ama onun sayfasına girip Hı hı, o uygulamaları görebilirsin. Tamam. evet, O bilgileri bizimle paylaşırsanız Ben Hasan Hocam. sana Evet, toplantıdan sonra söylerim. tamam. Teşekkür ederiz. çok teşekkür ederiz bu faydalı bilgi için hocam. Evet. Ee, Ölçme ve müdahale becerilerinin değerlendirilmesiyle ilgili de Ben bir teşekkür ederim. Hatta ben görselleri öğrencilerimde kullanıyorum. Harika. çok güzel hocam. Evet, bunu çok sevindik gerçekten. Dediğimiz gibi bir şeyler bulmak çok zor oluyor bu alanla ilgili. Bizler için de öyle. Çünkü çok yeni. Ama hani bunu duymak mesela şu an umut verici, çok güzel. Bir dahaki örnekler de bizim okullarımızdan olacaktır diye biz de umuyoruz. İnşallah. Evet. Anketimizin ikinci bölümünden bahsedebiliriz aslında şimdi hocam. Ben gene Devam okuyayım edelim. Evet. yazıları. Ee, yüzdelikleri herkes görüyorsa ben sadece o küçük yerleri okuyayım. Daha vakitten kazanmak adına. Ölçme ve müdahale becerilerinin değerlendirilmesinde sözel iletişim kurma yeteneği sınırlı olan kişilerin becerilerini test etme, teşhis etme ve değerlendirme. İşte %12,5 zayıf,
Sizin de gördüğünüz gibi yeterli, iyi ve çok iyinin yüzdelikleri o şekilde. Diğer altındaki kısım 8 numara, sözel iletişim kurma yeteneği sınırlı olan kişilerin iletişim gelişimi için ekipmanların reçetelenmesi, strateji ve tekniklerin planlanması ve uygulanması. %12,5 çok iyi, %12,5 iyi, %12,5 yeterli ve geri kalan zayıf. Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve değerlendirilmesi, hepsi %25'i paylaşmış, mükemmel hariç onda yok. Çalışmayı planlama ve organize etmede yine %12,5 zayıf, %37,5 yeterli, %25 çok iyi ve iyi olarak paylaşılmış. Evet, ben de bir yandan genel rapora bakıyorum buradan. Orada da gene benzer sonuçlar gelmiş. Hatta bunu not da almışız. İtalya'dan, Romanya'dan, İspanya'dan ve Türkiye'den. Bütün bu ankete katılanlar aşağı yukarı benzer cevapları vermiş. Yüzdelikler birbirine benziyor. Eklemek istedikleriniz varsa hocalarım, hani sizin de görüş ve düşüncelerini alabiliriz. Yoksa ben diğer anket çalışmasına geçeyim. Bilgisayar becerilerinin değerlendirilmesi, çok çeşitli yardımcı teknoloji kaynakları dahil olmak üzere temel bilgisayar çalışma becerileri %25 yeterli, %25 iyi ve %50 zayıf olarak ölçeklendirilmiş. Sonuncusu bilgisayar becerilerinin değerlendirilmesindeki sonuncu olan bilgisayar ve atanmış yazılım dahil olmak üzere standart ofis ve sınıf ekipmanlarının çalıştırılması. Bu da %50 zayıf, %25 yeterli ve %25 iyi olarak değerlendirilmiş. Var mı bir değişiklik? Hakkında bilgi, otizmli çocuklar için afazi, artikülasyon kekemeliği ve iletişim becerileri hakkında bilgi, iletişim güçlüğü çeken bireylerle aile eğitimleri, iletişim becerileri için tasarlanmış üst düzey eğitim teknolojilerinin yaygın kullanımını görme, evrensel bir alfabe, hazır destekler, varsayımsal bir malzeme seçimi ve bunların sistematikleştirilmesi, özel merkezlerin dışında aynı zamanda tren istasyonlarında, hastanelerde, barlarda da AAC tabanlı iletişimin varlığı şeklinde cevaplar gelmiş. Diğer ülkelerde durum nasıl Eda Hocam? Biz bu konuda gerçekten çok fazla öneride bulunmuştuk. Hatta toplantıda da bunu konuşmuştuk. Sizlerden bu diğer kısmında bu konularla ilgili çok fazla öneri geldi. Diğer ülkelerde bu kadar çok bir fikir beyan etmemişler açıkçası. Sizin yazdıklarınızın üzerine konuştuk daha çok. E, Yani bu konuda da çok destek verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Bir konuda toplantıda konuşuldu. Burada da siz özellikle ailelerle olan iletişimde sıkıntı olduğunu, daha doğrusu şunları söylemiştiniz. Okulda öğrenilenlerin aile tarafından, her aile için değil ama genel olarak aile tarafından uygulanmadığını, çünkü ailenin çocuğun en ufak bir sıkıntısını hani bir kaş göz işaretiyle bile anladığını, o yüzden bu iletişimi, sözlü iletişimi destekleyecek e, etkinlikleri evde yapmadıklarını söylemiştiniz. Mesela bunu üzerine bayağı konuştuk toplantıda da. Mesela bu konuda gene onlardan biraz ayrılıyoruz. Çünkü orada ailelerin de bu konuyu kabullenip bu anlamda desteklediklerini, bireyleri hani evde de yapılan çalışmaları destekledikleri, daha çok çaba sarf ettiklerini söylediler. E, O aklıma geldi şimdi. Onu da paylaşayım dedim. Evet. Hocalarım, sizin de söylemek istedikleriniz varsa hani toplantıyı sonlandırmadan önce yine görüşlerinizi ve düşüncelerinizi almak isteriz. Hocam, eğitimlere katılmak ister misiniz? Bizim bu hazırladığımız modülle ilgili eğitimlerimiz olacak. Katılıp sınıflarınızda uygulamayı düşünür.
Yani ben kendi adıma konuşayım. Şu andaki öğrencilerim hafif otizm sınıfındayım. Şu andaki öğrencilerimi de kullanmıyorum alternatif iletişim yöntemlerini. Ama eğitimlere katılmayı ve kendime geliştirmeye devam etmeyi isterim. Hı hı. Tamam. Evet, ilerideki grubunuz için belki lazım olabilir. Evet. Sizler diğer hocalarım. Merhabalar, Aslı ben. Merhaba hocam. Çok teşekkür ederiz bilgilendirme için. Ben de eğitimlere katılmak isterim. Hocam sizin öğrenci grubunuzda uygulayabilir misiniz peki bunu? Şu an hangi grup öğrenciyle çalışıyordunuz? Zihinsel engelli ve otizmli. Hı hı. Sınıflarınızda bunu uygulayabileceğimiz öğrenciler var mı? Ee, Var. Hı hı. Güzel. Tamamdır hocam. O zaman gerçekten hani hem eğitim hemen bu eğitimin sağladığı katkıyı da gözlemleyebilme imkanımız da olacak. Yani uygulama aşamasını da yapmak çok önemli. Çünkü eğitimi evet alacağız ama onu uygulamadıktan sonra tam olarak da böyle hani ne işe yaradığını göremiyoruz. Ama uygulayabileceğimiz bir alan olmasını bilmek güzel gerçekten. Ben de isterim şahsen. Memnun olurum. Uygulama yapabilecek olan Benim öğretmen çalıştığım grupta orta düzey zihinsel yetersizliği olan bir grup. Ve sınıfımda 4-5 tane iletişim problemi olan, konuşma problemi olan çocuk var. Bence de iyi olur. Çok iyi. evet, e, uygulama alanı bulabilecek olan öğretmenlerimiz bizimle iletişime geçerlerse hemen onları değerlendirmeye alabiliriz. İlker hocam ya da benimle iletişime Evet. geçebilirsiniz hocalarım. Hocam ben de alabilirim. Yani sonuçta ben de orta ağır zihinsel engellilerle zaten çalışıyorum. OÇEM gibi bir okuldayız. Yani konuşan öğrenci sayımız da çok az olduğu için ben de alabilirim. İsterim ben denemek. Bunları bilmek güzel hocam. Teşekkür ederiz ilginiz için. Umarım bu eğitim hem şimdiki öğrencilerimiz için hem de gelecekteki faydalı olur bunları uygulamak. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun her şey için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler katılımlarınız için. Tekrardan bir araya gelmek dileğiyle hocalarım. Teşekkürler. Görüşmek üzere hocalarım. İyi günler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin çalışmalarınız. Sağ olun. Teşekkür Sağ ederiz. olun.